Merhaba, Hıvak Pil'e hoş geldiniz. Ben Deniz Demirek. Bugün konuğumuz TRC Klima Genel Müdür Yardımcısı Filiz Doğan. Filiz Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim. Filiz Hanım, sizi burada ağırlamak bizim için çok büyük mutluluk. Sektörde tecrübeli bir kadın mühendis olarak önemli markalarda görev yaptınız. Hala da yapmaktasınız. Sizi aslında tanımayan çok az kişi vardır ama sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Nerede doğdunuz? Nasıl bir çocukluğunuz? Nasıl bir öğrenci hayatınız vardı? İstanbul'da doğdum. Babam Tekirdağ Şarköylü. Her ne kadar orada büyümesek de hani Tekirdağlıyız. Genelde böyle daha meraklı bir çocuktum ben. Hayvanlara çok düşkündüm. Çocukken mesela veteriner olmak da en büyük hayalim. Sonra onun biraz böyle doktorluğa yakın bir şey olduğunu öğrenince ondan uzaklaştım. Bu sefer su bilimcisi falan mı olsam diyordum. Böyle çok enteresan ilgi alanlarım vardı. Eve sürekli hayvan getiren, böyle biraz sinsi yaramaz bir çocuktum. Ama hep çalışkan, sorumluluklarını bilen bir çocuk oldum. O yüzden de okul hayatım hep sorunsuz geçti. Üniversiteye kadar da hani o şekilde devam etti. Üniversite hangi okul, hangi bölüm? Yıldız Teknik Makina. Aslında ben mimarlık istiyordum. Yani o dönemler çok fazla şimdiki kadar bilinçli öğrenciler değildik açıkçası. Çok fazla hangi meslek olmalı, nedir? Hani birazcık daha böyle çok karar vermekte zorlanan bir nesildik bence biz ne olacağımızla ilgili. Ben konuklarımızda genelde şimdi o yıllarda işte ÖSS, ÖYS, formlar, birinci sınav, ikinci sınav tercih yaparken ben de çok bilinçsiz bir öğrenciydim. İşte uluslararası ilişkiler, hatta Boğaziçi yazmışım. Hocam dedi ki sen ne yaptığını farkında mısın? Ne yazdığını farkında mısın? Bizim ekolde işte ya mühendislik ya tıp. Aynen. Yani hatta bütün mühendislikler, bütün tıp branşları arka arka yazılmış. Hangisi olursa ya tıp okuyacağız ya mühendislik. Evet. Sizi ailede mühendisliğe yönlendiren birisi var mıydı, bir merak? Şöyle yoktu. Babam doktordu benim. Annem ev hanımıydı. Hani böyle mühendis olan hiçbir tanıdığımız akrabamız, yakın bir şeyimiz de yoktu örnek oluşturacak. Sadece lisede işte matematiğim, fenim kuvvetli diye işte sen matematik bölümünde olman lazım işte. Yani sosyal tarafa geçme, hani bunu ziyan Sayısal etme, olarak. sayısal devam et diye öğretmenlerimizin yönlendirmesi vardı. Öyle olunca da ben otomatikman sayısal tarafa geçtim. Sonra işte mimarlık konusunda daha istekliydim. Çünkü çizmeyi falan da seven bir insandım. O yüzden de hep mimarlık yazdım. Tabii çok yüksek hedeflerle başlayıp aşağıya doğru. Sonra aşağılara geldik. Yazacak bir yer kalmadı. Hadi dedim Yıldız Makine'yi yazayım. Altına da Yıldız Matematik, yani düz matematik yazmıştım. Ben sınavdan sonra Yıldız Matematiği kazandım zannediyorum. Hani şu anki kadar bilmiyoruz ama sonra baktım makine geldi. Ama hani girdiğim zaman da acaba ne yapacağım ben diye düşünerek gittim. Yani çok böyle bilinçli bir seçim olmadı ama çok güzel bir okulda, çok güzel hocalarımla, güzel bir eğitim öğrenim dönemi geçirerek geçti yıllarım. Çok mutlu bir üniversite öğrencisiydim açıkçası. Yaz okuluyla beraber de olsa 4 yılda Eylül ayında bitirdim okulu. Harika. Evet. Peki şeyi sorayım, mühendislik fakültelerinde staj çok önemlidir. Staj dönemleri nasıl geçti? Stajlar şöyle zor geçti. Ne açıdan zor geçti derseniz, şimdi ilk sene stajımız torna, kaynak, dökümdü. İmalattı. O zaman babamın desteğiyle ben tersanede yaptım stajımı. Tersanedeki bizzat hani ustalarımızın da yanında görerek, öğrenerek yaptım ama zaten böyle küçük bir öğrenci grubuyduk. Başka bayan arkadaşlar da vardı benimle birlikte, öğrenciler. Ama mesela bizi tersanede dışarı çıkartmazlardı. Yani biz belli kadınlar olarak belli bir yerde dururduk. İşte hep beraber bir yere giderdik. Hep beraber bir yerden gelirdik. İşte belli saatlerde işin yanına giderdik. Ustalarımız bize gösterirdi. Sonra fabrika stajımı da yine özel bir tersanede yaptım. O şekilde geçti ama orada biraz kadın olmanın hani çalışma şartlarında farklılaştığı anları hissettim. Belki o dönem hani bizim tabii daha da eski olduğu için yıllar. Belki o dönemde ama orada birazcık tabii ki biraz çalışma ortamı hani kadınlar için uygun değil gibi bir
ayrım vardı. Anladım. Peki okul bitti. İklimlenme sektörüne hemen girdik mi yoksa farklı sektörlerde iş arayışı oldu mu? Şöyle ben bir stajımı da TOKAR'da yapmıştım. O dönem tabii ki çok popülerdi TOKAR'da. Sağ olsun oradaki yöneticilerim beni bir iklimlendirme firmasına tavsiye etmişler stajdan sonra. Benim mezuniyetime de denk geliyordu. Ve evime çok yakın bir iklimlendirme firmasında, özel bir şirkette, daha küçük bir firmada satış mühendisi olarak göreve başladım. Peki ilk sattığınız ürünü hatırlıyor musunuz? Şimdi ilk sattığım ürünü ben satamadım muhtemelen ilk. Onu çok hatırlamıyorum ama ilk bu mühendislik firmasında sorumlu olduğum ürünü hatırlıyorum ki ismini söylememde çok sakınca yok. Çünkü bizim biraz sektör dışı Blygold diye bir korozyon koruma markası vardır. Onun temsilcisiydi, Türkiye'deki ilk temsilcisiydi firmamız. Onun sorumluluğunu bana vermişti müdürlerim. Ve ben çok heyecanlanmıştım. Tabii hem yeniyim hem işte satış mühendisi nedir onu anlamaya çalışıyorum. Ama o ürün işte A'dan Z'ye katılıydı. İşte o zaman fuara katılmıştık. Hollanda'dan yetkili gelmişti, işte fuar hazırlıkları falan. Sonra TEMSA'ya gidip sunum falan yapmıştık. Yani o dönem TEMSA'ya adım atabilmek bile çok kıymetli. O dönemlerde bu tecrübeleri yaşayabilmek çok hoşuma gitmişti. Yani ilk sorumlu olduğum marka oydu. Blygold'da başladınız. Evet. Sonra o firmadan ayrıldım. Sonra o zaman gazeteden iş arardık. Gazetede TEBA'nın ilanı vardı. O zaman yine tabii çok önemli bir iklimlendirme hem üreticisi hem oyuncusu. TEBA'ya başvurdum. TEBA'da satış mühendisi olarak yabancı bir markanın temsilciliğini yapıyorlardı. Bireysel klimalara ilk adımı atmış oldum. 2000 senesinde. 2000 senesinde. O yıllar klima bir lükstü. Evet. Değil mi? Çok göremezdik. Mağazalarda daha çok görürdük gittiğimiz zaman. Satmak zor muydu? Kendi sektörün içinde bir dinamik vardı, bir potansiyel vardı. Yani tabii ki her eve girmek, işte bugünkü gibi bilinirliğinin yüksek olması değildi ama ciddi olarak da kendi içinde çekirdek bir pazarı olan ve yavaş yavaş teknolojilerin değiştiği iklimlendirmede bir dönemdi. VRF klimaların işte yeni sektöre girdiği, işte merkezi sistemlerle karşılaştırıldığı bir döneme de denk geldim ben o anlamda. Gelişmenin belki o sıçramanın başlangıcıydı benim. Ben öyle hissediyorum şu an. Zor derseniz şöyle zordu çünkü önemli üreticiler ve temsilcilerle rekabet ediyorduk. Her biri çok ciddi anlamda bu sektöre yatırım yapan, iyi ürünler temsil eden firmalardı. Bu da bence herkesin hizmet kalitesini de arttırma yönünde pozitif etkiliyordu. Kolay değildi. Çok çalışarak herkesin görevini devam ettirdiği dönemlerdi. Kaç yıl görev yaptınız TEBA'da? 4 yıl. 4 yıl. Hep satış mühendisi olarak? Yok. Satış mühendisinden sonra pazarlamaya geçtim ben ürün sorumlusu olarak. Satışı çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ben biraz stres yaşıyorum. Özellikle bir fiyat veriyorsunuz. Müşterinin o fiyatla işte pazarlığı falan. Ben kendim de çok pazarlık yapmayı sevmem. Mesela siz bana ne deseniz peki de. Peki. O yüzden de ürün tarafına geçtim ve VRF klimalardan sorumlu olarak yine yabancı bir markayı temsil ediyorduk. Devam ettim ama bizim ürün departmanımız mesela o zaman pazarlamaya bağlıydı yapı olarak. Pazarlama müdürlüğünün altındaydı. İşte orada halkla ilişkilerden arkadaş da vardı, bireysel klimalardan da vardı, işte reklam da vardı, katalog da vardı. Hepsi bir arada. Teknik eğitimler de vardı. Bu şekilde birazcık daha ben ürünün iletişim tarafına geçmiş oldum. Sizin üniversite sonrasında özellikle bu sertifika konusunda almış olduğunuz pek çok eğitim var. Evet. Pazarlama ve iletişim ağırlıklı sertifikalar diyebilirim. Evet. Bu süreç TEBA'da mı başladı? Bu mesleki gelişimi sizin merakınız?
Yani TEBA zamanında açıkçası ben daha biraz hem oradaki tecrübeli müdürlerimizden hem sektörden öğrenmekle ilgili çok yoğun bir mesai harcıyordum. O yüzden ilk zamanlar çok böyle eğitimle alakalı bir yatırımım olmadı açıkçası ve bir iş hayatına başladıktan sonra da yüksek lisans ya da işte tekrar okula dönmekle ilgili hiçbir zaman vaktim olmadı, kopamadım. O dönemlerde online eğitim diye bir şey zaten yok gibi bir şeydi hayatımızda. Öyle olunca da daha sonra maalesef ki hani TEBA sektörden çekildikten sonra oradaki yöneticilerimizle beraber hani onların kurduğu farklı bir yapılanma içinde yer alma fırsatı verdiler. Bana da sağ olsunlar davet ettiler. O tarafa geçtiğim zaman orası da yeni kurulan bir şirket ve yeni bir marka olduğu için birazcık daha hani onu da yeşertmek anlamında bu sefer daha fazla ne yapabiliriz, ne öğrenebilirim diye o an itibariyle başladı ama ben seviyorum. Yani sertifikadan çok bir şeye katılıp öğrenmeyi, yeni bir şey öğrenmeyi seviyorum. O yüzden de mesela şu anda da bir programa dahilim. Haftada çarşamba, cuma 6 haftalık bir program hoşuma gitti. Ona başladım. O yüzden de bu hiç durmayacak herhalde. Benim artık yaş imkan verdiği sürece. Ben Filiz Doğan ismini duyduğum zaman hep şey aklıma geliyor. Yani bir marka Türkiye'de bir konumlandırma yapacaksa evet bir numara. Estağfurullah. Yok, o konuda hakikaten yani geçmişteki tecrübeniz, yaptığınız çalışmalar, sektörü yönlendirmeniz, kendi ekibiniz açısından, firmanız açısından ayrı. Bir de birazcık da sektörel yayıncılığı veya iletişimi kaba tabir olacak ama birazcık terbiye etmek şeklinde. Yani hakikaten profesyonel bir kişi olarak ben bu kişilerin sayısının azaldığına inanıyorum açıkçası. Keşke daha fazla sizin gibi yetenekli insanlar olsa bu sektörde. Sağ olun, teşekkür ederim. Mühendislik eğitimi almışsınız ama pazarlama iletişim konusunda yani belki mühendisliğinizin üstüne geçen bir seviyeye geliyorsunuz. Yani ikinci bir branş şeklinde aslında devam ettiniz. Evet. Ben artık mesela arkadaşlara şey diyorum yani ben mühendisliği unuttum. Hani bazen şimdi çünkü çok uzun yıllardır tabii ki ürünlerimizin bütün teknik detaylarıyla hala çok ilgileniyoruz, şey yapıyoruz ama mühendislik daha çok benim için hani o hesabın, kitabın, projenin içinde olmak, o şantiyede olmak. Onu yapan arkadaşlara çok saygı duyduğum için ben onların yanına kendimi mühendis demek istemiyorum açıkçası. Evet, mühendis olmak büyük bir gurur kaynağı ama ben çok uzun zamandır hani ürün tarafında daha çok iletişim tarafındayım. Orada da daha mutluyum. O yüzden ama mühendis olmanın verdiği çok avantajı da masanın bu tarafında yaşadım. Ürüne hakimsiniz. Evet. Yani hem üretimini biliyorsunuz hem kullanımını, satış süreçlerini de biliyorsunuz. Dolayısıyla hem kurum içinde hem kurum dışında gayet yetkin bir kişi olarak görevdesiniz. Peki kariyer ondan sonra nasıl devam etti? Sonra açıkçası herhalde 4 sene kadar da o firmamızla beraber güzel bir gelişim yaşadık. O dönemlere şahit olmak da çok güzeldi. Sonra bebek sahibi oldum ben. Öyle olunca da kendi arzumla biraz çalışmaya ara vermek istedim. Çünkü hep idealim işte 1-2 sene mutlaka bebeğin yanında kalmaktı. Tabii. Günümüz şartlarında gerçekten hani çocuk yetiştirmek anne baba için de zor ama anne için bilmiyorum, ben pozitif bir ayrımcılık Yok, kesinlikle. yapacağım. Yani bizim yapamadığımız pek çok şey. Bir kere yani gece uyanması, işte ihtiyaçlarının karşılanması, en basitinden gazının altının değişmesi veya anneyle olan bebeğin bağı yani babanın yapabileceği bir şey değil açıkçası. O yüzden de öyle bir müsaade istedim. Sağ olsun yöneticilerimiz de anlayış gösterdiler. Ve öyle 1-2 sene full time hani çocukla geçirdiğim bir dönem var. Ama 2 yıldan sonra artık yavaş yavaş hani birazcık hem üretmek istiyorsunuz hem yapacak bir şeylerle gerçekten insanın bir amacı olması lazım. Çocukla beraber vakit geçirmek çok güzel. Ancak sizin de amaçlarınız olması lazım. O yüzden birazcık yine de
sektöre ya da normal bir mesaiye dönme arzum yoktu. Yine aynı şekilde daha fazla vakit geçirmek için, yanında olmak için. O nedenle de kendim bir şeyler yapmak arzusuna geçtim. O dönemde beyaz yakalı bayanların çoğunun da ayrılıp organizasyon işi yaptığı popüler bir döneme denk geldi açıkçası. Öyle de bir sektör vardı. Yani şu an bakıyorum o sektör çok yok şu an. Hani o dönemin bir furyası mı diyelim, bir şey mi diyelim. Hani beyaz yakalı sıkılan bayanlar ayrılıp organizasyon şirketi açmaya başlamıştı. Ama ben hani tamamen ilkleridendim diyebilirim. Hani bir de bu furyadan habersiz bir şekilde ne yapabilirim diye düşündüğüm zaman böyle bir girişimde bulundum. O dönem ama yine de sektörden çok kopmadım. Yine çok fazla işte firmayla da iletişim halinde olduğum için işte katalogları olsun, kullanma kılavuzları olsun, bunların yapımında, çeviriminde ya da promosyon malzemeleri olsun destek de verdim. Arkadaşlarımızın hepsiyle de hani o dönemde de sık sık görüşüyorduk zaten. Ama onun haricinde işte daha bireysel organizasyonlar, özellikle çocuk organizasyonlarını yapmaya başladım. İşte çocukla beraber de güzel geçti açıkçası. Özellikle ilkokulda bütün okuldaki arkadaşlarının çocuk doğum günleri olsun, partiler olsun öyle lay lay lom güzel bir dönem geçirdik. Tabii bu dönem neredeyse işte o zaman benim oğlan küçük olduğu için işte ilkokul dönemlerine denk geldi. 2016 senesinde de şu an görev yaptığım TLC Klima'yla tekrardan buluştuk. Peki TLC Klima gri markasının Evet. Türkiye distribütörü. Siz de yaklaşık yani 9 yıl geride kaldı. Evet, 10. senemize 10. giriyoruz sene. inşallah. TLC ile gri'nin bir araya gelmesi nasıl oldu? Yani tabii şöyle bizim firma sahiplerimiz, kurucularımız Akın Bey zaten sektörde bir duayen ve çok uzun yıllardır sektörde. Sema Hanım keza yine daha önce de beraber çalıştık. Akın Bey'in de zaten uzun zamandır bildiği, tanıdığı, belli bir dönemde zaten hani işbirliği de yaptığı bir marka olduğu için ben açıkçası Gri'ye gelmeden önce zaten bu yolculuk başlamıştı. Ondan sonra beni de davet ettiler. Ne yapıyorsun? Hatta hiç unutmuyorum o günü Sema Hanım aradı bir gün işte Filiz ne yapıyorsun? Ne var ne yok sıkılmadın mı dedi hala evde hani ne yapıyorsun diye böyle çok güzel bir başlangıç oldu. Yani o dönemki bir araya gelmiş bütün arkadaşlar için bizi güzel bir çatı altında topladılar. Gri markasının ben tabii hani onlardan dinlediğim yolculuğu anlatıyorum. Sektördeki en iyi üretici işte en bu anlamda kaliteye önem veren güvenilir bir üretici olması ilk tercihti tabii ki. Çünkü sonuç olarak sektörde uzun yıllar emek vermiş insanların en büyük kaygısı verdiğiniz ürünün sonrasında yaşanılacak duygular olur. Biz TLC olarak da hep bu anlayışla ilerledik ve ilerlemeye de devam ediyoruz. Bu anlamda Gri güzel bir partner oldu TLC'ye. Ve o şekilde de 2016 yani 2015 sonu 2016 başı başladı. Ben de Şubat ayında 2016 Şubat'ta TLC'ye katıldım. Peki bugün TLC Klima'nın organizasyonu hakkında, yapılanması hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Bugün 90 kişiyi aşmış durumdayız. 5 tane bölge müdürlüğümüz var Türkiye genelinde. 140'a yakın yetkili satıcımız var ve tamamen konsept mağaza üzerinde. 250'ye varan yetkili servisimiz var Türkiye genelinde. İşte 2026'da 10. senemize gireceğiz inşallah. 10 yıldır bu markanın temsilciliğini yapıyoruz. Ve gitgide hani büyüyen bir yapı TLC ama büyürken de hep emin adımlarla yürümeyi seviyoruz. Hep üstüne koyarak büyümeyi seviyoruz. O yüzden de daha hani gidecek çok yolumuz var diye düşünüyoruz. Peki 2025 bitmek üzere. Bu sene nasıl geçti? Bu sene açıkçası geçen senenin verdiği bir yüksek motivasyon vardı hepimizde. Bütün sektörde öyleydi bence. Geçen yaz çünkü çok sıcak ve çok erken ve çok uzun bir sıcak dönemi yaşadık. Biz açıkçası bir tedarikçi olarak ilk görevimizin ürün
bulunurluğunu sağlamak olduğunu düşünüyoruz. Çünkü iş ortaklarımız için birinci görevimiz onlara bu ürünü erişebilir kılmak. O yüzden de biz her dönem stok yapımızla ilgili ciddi yatırım yapan bir firmayız. Böyle olunca da geçen sene biz yaz döneminde stoksuz kalmadan o yüksek talebi karşılama şansını yaşadık ve ciddi anlamda yoğun bir talep oldu. Pek çok firmanın stokları bitti. Böyle beklenmedik bir şaşkınlık yaşandı bence. O şaşkınlığın bu senede, yani o şartların bu senede olacağını farz eden birçok firma ve birçok yeni firma bakalım bu iklimlendirme işte split klima da satılıyormuş diyen hiç klima ile alakası olmayan firmalarda pek çok ürün getirdiler 2025'te. Ancak bu yaz pek öyle bir yaz olmadı açıkçası. Yine sıcaklar geç geldi biraz. Geç geldi. Çok dalgalı sıcaklık oldu. İşte 2 gün, 3 gün çok sıcaksa sonraki günler serin oldu. Ya da gündüzleri çok sıcak oldu, geceler serin oldu. Öyle olunca tabii ki geçen yazki bu yığılmayı kimse yaşayamayınca bir psikolojik şey yaşandı diye düşünüyorum sektörde. Biz açıkçası her yazı hani hazırlıklı geçirdiğimiz için bir şaşkınlığımız olmadı. Biz talebin yayılarak devam etmesini çok daha sağlıklı buluyoruz. Siz de sohbet ettik yani bir sıcaklık bastırdığında bütün tüketicilerin hani aynı anda klima istemesi sonuçta sektördeki iş gücü sınırlı. Bu markadan bağımsız olarak yani siz nereye giderseniz gidin belli bir satış sonrası iş gücü var. Ve bu iş gücü maalesef gitgide azalıyor. Yani biz sektör olarak bunu arttıramıyoruz. Buraya yeni insanlar, yeni gençler katmak konusunda zayıfız. O yüzden de bizim için çok daha sağlıklı bir yaz yaşandı açıkçası. Ama çok fazla stok vardı. Çok fazla marka girdi ve bu stokları ne yapacağını bilemeyen firmalarda maalesef biraz spota düşme, Duyuyoruz fiyatların çok aşağılara gitmesi gibi senaryolar yaşandı. Ki ben açıkçası klimada bu kadar fiyatların geri gitmesi kısmına üzülüyorum. Neden? Hani bu gerçekten üretimden kaynaklı ve yeni teknolojilerle maliyetin düşürüldüğü bir geri gitme olsa ne güzel. Hani tüketiciye her zaman daha iyisini, daha uygun fiyatla vermek isteriz. Ama maalesef ki ürünün ederinin ve de işçiliğinin ederinin çok daha altında sadece bir döngü olsun diye de fiyatların geriye gittiği yerler gördük. Çok şükür biz hani oturmuş bir organizasyon bayi ağıyla çalışıyoruz. Hani müşteri profilimizi de ve de kendimizi iyi anlatabildiğimizi düşünüyorum. O yüzden hani biz bu sahnenin biraz dışından sadece sektöre bakmış olduk. Maalesef üzücü bir süreç oldu. Eskiden dedim belki bundan 10-15 sene önce bu sıcaklar bastırdığı zaman bir böyle şehir efsanesi vardı. 2 gün sıcak yapar, işte 3. günün şafağında herkes klima almaya koşar şeklinde. Bu alanda hizmet veren satış sonrası servis elemanları da aslında artık beyaz yakanın önüne geçti. Bulunmaz Hint kumaşı gibi çok değerli bir insan kaynağı ortaya çıkardı. Ben yıllar önce sizde bir farklı markada sohbet ederken satış süreci, marka yapılandırması hepsinin önemini değinmiştiniz ama orada ben hiç unutmuyorum çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki müşteriyle temas eden kişi servistir. Bizim servisimiz bir eve girdiği zaman abi abla şeklinde değil beyefendi hanımefendi şeklinde içeri girer. Kurumsal kimlik üniformasıyla ve galoşla girer ve sorunsuz bir şekilde. Çünkü biz o marka için çok ciddi bir yatırım yaparız. Onun bir şekilde, o da saçma bir şekilde yok olmasını istemeyiz diye bir sohbet hatırlıyorum. Bugün bu markayı korumak eskisi kadar kolay mı yoksa daha da zorlaştı mı? Bu marka algısını sağlamak ve korumak değil mi? Açıkçası bu bakış açısından vazgeçmediğiniz sürece devam eden bir şey. Biz şu an TLC'de de aynı görüşteyiz ve bakış açınız. Ama sürdürmek daha zorlaştı. Neden derseniz maliyetlerin artışından kaynaklı. Ama bunu yapmak için özveride bulunmak gerekiyor artık. Ve maalesef ki bunu yapmayan çok fazla
nokta olunca sizin yapmakla ilgili maliyetleriniz de artıyor. Neden? Çünkü bunu yapmadan çok kolay yönden ilerleyen de birçok ortam oluşabiliyor. Ama siz bu sefer hem buraya yatırım yapıyorsunuz, hem markaya yatırım yapıyorsunuz, hem markanın geleceğiyle ilgili işte bazı vaatler veriyorsunuz. Sonuçta biz 6 yıl garanti veren nadir firmalardan. Çok ciddi bir süre. Evet. Yani multi klimalarda da ilk kez 6 yıl veren garanti olarak firma biziz diye biliyorum. Yanlışım yoksa. Yani vaatlerde de bulunuyorsunuz ve bunun arkasında duruyorsunuz. Sürdürülebilirlik açısından eskisi kadar kolay değil. Ama bundan vazgeçmek hani bizim için söz konusu değil. Ve ben şuna inanıyorum ki bizim 10 senemiz bu hızda, bu kadar hızlı büyüyerek geçmesinin en temel unsurlarından bir tanesi bu. Kalıcı olan, yani ben 2000 senesinde başladım sektöre. İşte neredeyse 25 seneyi bitireceğiz. Hani kimler geldi, kimler geçti derler. Yani kalıcı olan firmalar gerçekten farklı düşünen, farklı hisseden firmalar oluyor. Ben onu gördüm. O yüzden hani bugüne değil birazcık geleceğe bakmak lazım. Evet. Evet. Gelecek demişken 2026 için bir yenilik olacak mı? Bir yatırım olacak mı? Hep böyle ithalatçı markalarla işbirliği, evlilik, işte Türkiye'ye gelsin, fabrika kursun diye beklentiler oluyor yıllardır. Doğru. Sizin gündeminizde TLC Klima'nın özellikle gündeminde 2026'da neler olacak? Şimdi TLC olarak tabii biz büyüyen bir firmayız ve büyümeyle alakalı bakış açımız açıkçası şu: hani daha iyi ne yapabiliriz? Bir sonrakine daha iyi ne yapabiliriz? Bu hem tüketicimiz için, hem iş ortaklarımız için, hem çalışanlarımız için. O yüzden biz geçen sene bir dijital dönüşüm başlattık şirket içinde. CRM sistemimizden kullandığımız her türlü araca, müşteri deneyimi tarafındaki kullandığımız çeşitli tarzdaki yazılımları değiştirdik ve bunları güncelliyoruz ve dijital değişimi bir hayatımızın parçası haline getirdik açıkçası. Bunu sürdüreceğiz. İş ortaklarımızla birlikte markamızın güvenle, severek uzun yıllar kullanılması için iş yaparken de, satış yaparken de, satış sonrası yaparken de daha iyi ne yapabilirsek bunlara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Eğitim tarafında şu an ciddi anlamda bir hızlanma hedefimiz var. Yani biz eğitimi ilk başladığımız andan beri gerek iç eğitimler olsun, gerek dış eğitimler olsun, servis ekiplerimizin personellerine, hani artık o demin dediniz ya, eve giden insana, yani servisin sahibi değil eğitime gelmesi gereken, eve giden usta, o arkadaşa ulaşmak lazım. Onlarla ilgili ciddi anlamda projelerimiz var. Satış sonrası servis bölümümüzde bununla ilgili ciddi yatırımlar yapıyor. Biz TLC olarak temsil ettiğimiz marka ve iş ortaklarımız nezdinde kendimizi geliştirme hedefimiz var. Yatırım kısmı ile ilgili tabii ki biz hani çok büyük bir Çinli üretici Gree, onun temsilciliğini yapıyoruz. İşte 2024'te Madame Dong, Gree'nin başkanı ziyaret etti. O zaman yatırım fırsatlarında bizzat hem Cumhurbaşkanlığı ofisinden, hem bizlerden, hem o zamanki önemli ekonomi hocalarımızdan kendisine ilettik, dinlediler. Tabii ki Çin artık çok bambaşka bir noktada ve onlar da Türkiye'nin ne kadar önemli bir lokasyon olduğunun ve potansiyel olduğunun, her şeyden başka bizim iklimlendirme pazarımız gerçekten büyük bir potansiyel. Baktığınız zaman Avrupa'nın içinde ciddi büyük bir potansiyel, farkındalar. Ancak tabii ki bu yatırım konuları çok hızlı olan şeyler değil. Biz birazcık onların değerlendirmesine bıraktık. Bekliyoruz. Hayırlısı olsun. Yani inşallah ülkemizde çok daha fazla yatırım olsun. Her sektörde, bizim sektörümüzde de. Biz burada yapabileceğimiz bir destek olursa hazırız. Hazırsınız. Peki TLC Klima ve Çin'i ayrıca konuşacağız ama tekrardan size döneceğim ben. İşkolik miyiz?
Yani işkolik değilim aslında da işimi seviyorum. Yani işkoliklik böyle bir şey durumunda değil. Hani çalışmadan duramam, ofise değil. Ben işimi sevdiğim için işim her yerde benimle oldu. Yani ben tatile gitsem de onu iş gibi görmediğimden dolayı hiçbir zaman yaşam tarzı gibi. Benim açıkçası TLC'de en sevdiğim noktalardan biri 10 sene oldu. Benim çocuğum da neredeyse TLC'de beraber büyüdü. büyüttünüz. Evet, o yüzden hani mesela onun için de benim çalıştığım yer sanki bir iş yeri gibi değil de ben hani evden çıkıp diğer eve gidiyormuşum gibi. O yüzden hani o da çok işin içinde büyüdü. Ve tabii ben onu da çok götürdüm getirdim mesela daha küçükken iş yerine de. O yüzden işkolik değilim ama işimi seviyorum. Peki iş dışında meşgul olduğunuz hobileriniz, alışkanlıklar? Evet, valla hobiler konusunda maalesef zayıfım. Şimdi daha çok oğlumla beraber hani onu bir hobilere teşvik için beraber ben de bir şeyler yapayım, örnek olayım şeyindeyim. Bir dönem özellikle pandemide biz tabii şeylere çok sardık yine online eğitimlere. İşte çizim kursuna gittik beraber. Hani o güzel. Gidiyordu, hadi ben de gideyim dedim. Sonra o piyanoya gidiyordu. Ben de piyano dersi alayım dedim. Ama çok iyi değildim yani. Ben de hocaya acıdım. Yani öğretmenim de liseden arkadaşım çıktı. Ona da selam olsun. Acıdım yani bu işkence devam etmesin diye bıraktım. Öyle ufak ufak beraber işte biraz sanat, biraz müzik öyle yaptınız. Devam ediyoruz. Peki bugün tekrardan üniversite sınavına girecek olsanız mühendislik yazar mıydınız ve bu sektöre girip yine iletişim işinde uğraşır mıydınız? İletişim diyorum yani kaba tabirle aslında kurumsal iletişim çok ciddi bir uzmanlık gerektiren sadece kurumsal iletişim değil, bunun yönetiminde yani herkes güzel gözükür bu olay. Aslında tam bir kriz yönetimidir. Hiçbir krizi yaratılmaması için sürekli böyle önlemler alınarak aslında kurumsal iletişim zor bir iştir. Doğru. Yani ben dönüp baktığım zaman bazen şeyi düşünüyorum tabii acaba mimarlık okusaydım nasıl bir ruh halinde olurdum? Hani sonuçta mimarlık da çok zor bir dal. Belki de o zorluk içinde, o kadar detay içinde mutlu olmayabilirdim. Onun için ben hani seçtiğim bölüm ve girdiğim sektör konusunda hiçbir zaman keşke yaşamadım. Hani seviyorum, gerçekten seviyorum. Ama şimdi ortam, teknoloji ve gelecek o kadar değişti ki hani gelecekteki fırsatlar işte ne bileyim yapay zekanın gittiği yerler falan bunları düşününce hani bugünle geçmişe gitsem belki o zaman ne bileyim bilgisayardı ya da yazılımdı ya da hani başka bir şeyler ama o günkü aklımla herhalde yine aynı yerden giderdim. Bir yerde yine kurumsal iletişimde uzman birisini dinlemiştim. İşte çocuklarla ilgili 2 oğlu vardı hanımefendinin ve şey diyordu ya biz bu kadar çocukları koşturuyoruz yarış atı gibi ama bu çocukların daha yapacağı meslekler ortaya çıkmadı. Doğru. Hatırlayın doğru, ne güzel mesela söylemiş. bundan 20 yıl önce webmaster diye birisi vardı. Evet. Şimdi yani anlamsız bir yetenek ve şu anda ne olacağını da bilemiyoruz. Evet doğru. TLC'de dijital dönüşüm dediniz. Burada mesela yapay zeka uygulamaları oldu mu veya olacak mı? Olacak. Şu an açıkçası onların birazcık altyapısını planlama dönemindeyiz. 2026 itibariyle yani şu an biz tabii ki TLC'de yapay zeka kullanıyoruz ama bunu tam sistem içine entegre bir hale getirme noktasında değiliz. Bunun altyapısı çalışmaları nasıl yapılacağı, hangi amaçlarla nerede kullanılacağıyla ilgili bir proje dönemindeyiz ve 2026 içinde olmasını hedeflediğimiz noktalar var. Tabii yapay zeka böyle sihirli bir şey değil aslında. Yani ciddi anlamda öncesinde bir emek isteyen, projelendirilmesi gereken, hani nerede nasıl faydalanabilirim diye bir sürecin geçmesi gereken aslında bir unsur. O yüzden yatırım da gerektiren bir noktası var. O yüzden biz de buraları en verimli halini
tasarlamaya çalışıyoruz. Tabii bu süreçler bizim için de yeni. IT kadromuz da gitgide büyüyor bu anlamda. Kendi içimizde güzel bir kadromuz var IT'de. Sağ olsun o arkadaşlar da bu anlamda yenilikleri bize uygulamak anlamında çok çalışıyorlar. Tabii biraz vakit lazım ama 2026'daki en büyük hedefimiz bu. Yenilikleri uygularken tabii en önemli şey burada insan kaynağı. TLC Klima'nın bir mesela insan kaynağı yönetiminde örnek veriyorum tabii ki mesleki eğitim, yabancı dil, tecrübe aranıyordur ama bunun dışında özellikle beklentiniz, bir aradığınız özellik var mı kişilerde? Bence kültür çok önemli. Yani TLC'nin de bir kültürü var. Her şirketin o kültürü yaşatması, kültürle uyumlu insanların olması ve yetişmesi bence çok kıymetli. Bu motivasyonu, o takım ruhunu ve asıl başarıyı getirdiğini düşünüyorum. O anlamda da bizim kendi içimizde, yani bizi öyle yetiştirdi yöneticilerimiz, TLC'ye başlarken yönetim kurulumuz. Biz de yeni gelen arkadaşları hep öyle yetiştirmeye ya da en azından bu şeyi vermeye çalışıyoruz. Hep söylediğim şey var ya, kendini geliştirmek. Yani bizim TLC'de en büyük beklentimiz arkadaşlarımızdan kendini geliştirmeye, önce kendisi için gönüllü olsun. Bunu yapmak için yeter ki kaynak arasın. Biz o kaynağı verelim. Çünkü kendini geliştirmek istemeyen bir insanı ne yaparsanız yapın, o yapının içinde yukarıya herkesle beraber gelmesini sağlayamazsınız. Ve biz hepimiz yukarı beraber gitmezsek hiçbirimiz gidemeyiz. Biz buna inanıyoruz. O yüzden bizim tek kriterimiz kendini geliştirsin. Ve hani ne yapabilirim? Daha farklı ne yapabilirim? Bizim mesela şimdi genç birçok da arkadaşımız var kadromuzda. Satışta da var, satış sonrasında da, pazarlamada da, diğer bölümlerimizde de. Bizim onlara mesela şöyle bir sınır şeyimiz de yok. Yani ne öğrenmek istiyorsun? Sen yeter ki öğren. Hani önce tabii ki işini öğren. Tabii ki ona maksimum da konsantre ol. Ama senden tek beklentimiz işini en iyi yapan, masadaki o işi, standart işi yapman değil. Her zaman için daha iyisini, daha farklısını düşünmek için yer aç. Peki Filiz Hanım, şimdi 10 yıla yakın bir süredir Çinlilerle çalışıyorsunuz. Çinliler, biz burada konuklarımızla konuşuyoruz. Özellikle pandemi sürecini dünyada bence en verimli geçiren ülke. Evet. Ve pandemi sonrası başka bir dünya, başka Kesinlikle. bir teknoloji ortaya çıktı. Kesinlikle Ve haklısınız. Türkiye'ye olan ilgisi de Çin markalarının, sadece bizim sektörle ilgili farklı sektörlerin çok ciddi yatırımları var. Otomotiv olsun, beyaz eşya olsun, klimada da beklentiler var. Evet. Çinlilerle çalışmak nasıl? Yani şöyle, dediğiniz gibi ben 2018'de ilk defa Çin'e gitmiştim. Sonra 2023'te gidebildim. Pandemi sonrası. İnanılmaz bir değişim vardı. Ben inanamadım. Yani aynı yere mi geldim diye. Çok ciddi anlamda teknolojik bir ilerlemeleri var. Sadece teknolojik değil, bence toplumsal da aynı şekilde. Gidip gördüğüm zaman ben mutlu, refah içinde, çok çalışan ama çok üreten, ürettiğiyle kendine yeten bir topluluk gördüm açıkçası. Ve artık hani eskisi gibi, eskiden hep şey algısı vardı, işte Çinliler bir şey satmak ister. Böyle bir şimdi biz almak istiyoruz sanki. Şimdi biz almak istiyoruz. Çünkü gerçekten çok önemli yatırımlar yapıyorlar ve teknoloji artık Çin'de büyüyor. Yani gördüğümüz bu. Ve Çinliler çok çalışkan insanlar. Yani ciddi anlamda disiplinler ve çalışkanlar. Kendi yaşam tarzları da o şekilde. Yani iş, mesela şunu diyebilirim. Çinliler işkolik mi? Derecede olabilir yani. Ciddi anlamda çalışkanlar. Saat farkımız çok olmasına rağmen mesela bize her zaman geri dönerler, şey yaparlar. Tatillerden önce çok çalışırlar. Tatillerden sonra çok çalışırlar. Yani çalışkan bir ülke, çalışkan insanlar ve hızlı adapte oluyorlar. Çok hızlı dönüşüyorlar. Biz son 10 yılda bile işte Green'in çıkarttığı yeni ürünler, yani gerçekten inanamıyoruz. Yani yine mi yeni ürün? Yine mi yeni ürün? Hani bir dakika, biz bunu daha yeni getirmiştik diye. O yüzden onlara biraz ayak uydurmak lazım. Hızlı olmak lazım o anlamda. Peki bir sizden sektör değerlendirmesi istesek. Öncelikle tabii ki 20 yıldır, 25 yılı bu sektörde, özellikle klima pazarında görev yapan bir profesyonel olarak
klima sektörünün gelişimini isteyeceğiz. Bir de sektörün sizce kırılma noktası ne zamandı? Şimdi baktığımız zaman eskiden klima, tabii biz de İSKİT üyesiyiz. Genel olarak pazarı İSKİT'le beraber değerlendiriyoruz. Çok bağımsız bir araştırma ya da yok bazen çıkıyor yine bağımsız araştırmalar işte penetrasyonla ilgili özellikle ya da tüketici şeyleriyle ilgili ama genel olarak hani büyüme anlamında benzer sayılarla hep ilerleyen, hatta bir dönem işte on-off'tan inverter'a geçerken fiyat artışından da kaynaklı biraz böyle küçülmenin yaşandığı, daha böyle küskün bir sektördük bence. Bir tık böyle hani klimacının bir sene yüzü gülerse bir sene gülmez diye bir deyiş vardır bizde. Yani bir yaz iyi geçerse bir yaz kötü geçer gibi, ama pandemi bence bu kırılmanın ilk noktası oldu. Yani pandemide eve geçtiğimiz zaman Mart ayında diye düşündük, yani ne yapacağız? Hani klimayı kim takacak? Eve kim insan sokar? Yani pandemi var ve inanılmaz bir patlama yaşandı. Çünkü insanlar evdeyken biz Mart'ta geçtik, Mayıs'ta sevkiyat yetiştiremiyorduk. İnsanlar eve girdiği anda aslında yaşadıkları alanın, konforunun ya da onlar için neyin kıymetli, öncelikli olduğunun daha bence farkına vardılar. Ondan sonra ben nereye gidersem gideyim şartlarım stabil olsun, uzakta da olsam kendimi sürdürülebilir kılayım anlayışıyla beraber işte farklı lokasyonlarda evler, işte sayfiyeye kaçmalar yaşandı. Hibrit yaşam bence bunun en büyük noktası oldu. Çünkü hepimiz kalkıp işe gittiğimiz zaman iş yerimizde iyi kötü bir klima oluyor. Akşamları da evet var. Ve artık klima o nokta itibariyle bence biz de mesela geçen sene kampanyamızda kullandık. Klima temel bir ihtiyaçtır dedik. Yani temel bir ihtiyaç olduğu anlaşıldığını düşünüyorum ben. Bunda tabii iklim değişiminin de çok maalesef ki katkısı var. Hani her sene daha bunaltıcı, daha zor, 2 günde olsa, kesikli de olsa, devam da etse sıcaklıklar artıyor ve artık klimasız yaşanmaz bir iklime doğru gidiyoruz. O yüzden de tabii ki bu yaşam noktasında hayatlara katıldı. Klima penetrasyonu arttı. İşte geçen hafta bir bağımsız araştırma okudum. Orada %37'lere geldiğini belirtmişler Türkiye'de. Bireysel klimaların, yani ev tipi klimaların. Öyle olunca da doğal bir artık ürün haline gelmeye başladı. Eskiden hep böyle bir lüks tarafı vardı. Evet. Akdeniz, Ege hariç hep bir lüks tarafı vardı. Şu an bence artık gençler de eve çıksa klima diyor. İşte aile kursanız da klima diyor. Evet, işte çocuklardan birinin odasını ayırsanız öbür odada klima olmayacak mı baba diyor. Yani o yüzden artık hayatımızın bir parçası ve ben hani pandeminin çok bu anlamda bakış açısını değiştirdiğini düşünüyorum. Çalışma hayatınızda veya TC Klima'da görev yaparken böyle çok ilginç bir müşteri talebi veya ilginç bir olay hatırlıyor musunuz? Yani bunu daha önce de katıldığım bir programda anlatmıştım. Şimdi bizim klimamız gri. İsmi tabii gri deyince hani bizde de gri renk aynı. İlk zamanlar işte biz ilk televizyon reklamı yaptığımız zaman, yani reklam yapana kadar işte birazcık radyolarda oydu buydu, dergilerde işte bir faaliyetler gösteriyoruz. Gri diyor herkes, gri diyor. İş ortaklarımız da gri diyor. Hep böyle onların bize anlattığı şey vardır. Hani biz gri var abi diyoruz. Hani beyazı yok mu diyor bize diye. Bir de biz bir televizyon reklamı yapmıştık ilk. O zaman demiştik, bu klimanın bir problemi var diye bir sloganımız vardı. İşte dünyada çok meşhur, Türkiye'de tanınmıyor. Hani problemi bu anlamında böyle biraz nükteli bir reklamımız vardı. Şimdi bir iş ortağımızı bir orta yaşlı bir beyefendi aramış, demiş ki o problemli klima var ya, ondan sonra ondan istiyorum. O da anlamamış. Problemi mi var klimanızın? Gelip bakalım. Yok o problemli klima varmış ya sizde, ondan istiyorum ben diye. Tabii tüketici enteresan bir şekilde markayı yapıyor. Peki yeni mezun birisi yanınıza gelse ona ne tavsiye edersiniz? Daha üniversiteden çıkmış, sıfır
herhalde ilk tavsiye edeceğim şey, henüz hiçbir yere başlamadıysa, yani okulundan mezun oldu ama bir iş başvurusu yapmadı ya da bir sektör seçmedi. Öncelikle iyi araştırmasını söylerim. Yani ne yapmak istediğini, hangi yapının içinde olmak istediğini, nereye gitmek istediğini en azından hayal et. En azından şu an örneklere ulaşmak çok daha kolay. Yani LinkedIn'den de bakabilirsiniz pozisyonlara, insanlar nerelere gidiyor, ne pozisyonlar var, hangi firmalar var, nasıl yapılar var, hangi sektörler var. Ben böyle bir hedef belirlemesini, önce hayal kurmasını tavsiye ederim. Ondan sonra da o hayali için yani birazcık gerçekçi olmasını. Evet. Yani o hayal gözünü açıp kapayınca olmayacak. O emekle, bazen üzüntüyle, bazen sıkıntıyla ama sürekli ilerleyerek olacak. O yüzden hayalini gerçekleştirmek için gerçekçi olsun. Gerçekçi. Ya şimdi yeni nesile tabii ki her zaman kuşak farklılıkları oluyor. Kuşak çatışması demeyelim. Farklılıkları oluyor ama bizim kuşak sanki eski yeni kuşağa şeyi yaptırmaya çalışıyoruz gibi geliyor. Ya biz böyle yapıyorduk, siz de böyle yapın. Bu bence yanlış. Biz bence onlara adapte olmalıyız. Çünkü gelecek onların. Doğru. Onların kurallarıyla, o yol haritaları ve planlamalarıyla gelecek şekillenecek. Bizim onlara adapte olmamız gerekiyor. Onları anlamamız gerekiyor. Evet. Yani onların kurallarını, yani bizim gelenekselleşmiş bu kurallarımızı bırakıp aslında onların gerek yoksa gerek yoktur, olmasa da olur şeklinde ihtiyaçlarını onlardan gelecek taleplere göre belirlememiz gerekiyor. Klima ile ilgili de merak ettiğim şey şu. Gelecekte klima sistemleri ilgili ne gibi değişiklikler olacak sizce? Veya Çin'de bununla ilgili ne gibi çalışmalar var? Yani yapay zeka tarafı orada da çok şu an açıkçası gözde bir konu. Yani iklimlendirmenin içinde de yapay zekanın uygulanması, ki hani bireysel klimalarda bizde de böyle bir model var. Bakıyorum diğer üreticiler de yavaş yavaş bu noktaya gidiyorlar. Bence bu önemli bir nokta. İkincisi akıllı ev sistemi, yani yaşam alanı aslında şu an baktığınız zaman işte uzaktan açıp kapatabildiğiniz elektrik düğmelerine kadar, hani bütün evin aslında elinizin altında olması. Burada iklimlendirmenin bunun içinde olmaması zaten mümkün değil. Şu an mesela bizim yine bireysel klimalarda işte home sistemleriyle sesli komutlar geldi zaten, işte Alexa klimayı aç, işte kapat falan. Yani sonuçta mevcut teknolojinin, yani hayatımıza adapte ettiğimiz teknolojinin içindeki yeri büyük olduğu için iklimlendirmenin onun dışında olma ihtimali yok. Yani ben burada yaşam standartlarımız ne kadar ileri giderse teknolojik olarak klimanın da aynı paralelde gideceğini görüyorum. Yani bizim üreticimiz de aynı şekilde devam ediyor. Ama zaten bu çok hızlı olarak sektöre yayılan bir şey. Yani bir şey çıktığı zaman bu araç, yani otomotivde de böyle, klimada da yani çok hızlı teknoloji artık yayılabiliyor. Bu da güzel bir şey aslında. Hani tekelleşmiyor. Herkes bir şekilde uyarlıyor. O yüzden de bu akıllı yönetim sistemlerine doğru gidecek. Tabii ki oradaki o konfor şartlarını sağlama hassasiyetinin de o gelişimle daha iyi noktalara gideceğini düşünüyorum. Bu birazcık tüketicide aslında üreten firmaya yönelik bir talep. Üreten firma tabii ki düşünüyor ne gibi gelişimler yapalım ama en önemlisi burada tüketicinin ihtiyaçları. Doğru. Peki Filiz Hanım, uzun yıllar çalışıyoruz, bir emeklilik planı, emeklilik hayali. Emekli olmayı düşünüyor musunuz? Yani EYT'li oldum. Olduk evet. Emekli olduk ama yani ben artık çalışmayacağım, yani, böyle bir şey. Şu an düşünmüyorum açıkçası. Tabii Allah sağlık versin. Her şeyin ötesi sağlık. Yani sonuçta ben hayatta çok uzun vadeli plan yapmayı seven bir insan değilim. Bu yani bazı şeyleri şart koymak anlamında. Yoksa tabii ki geleceğimizi planlıyoruz. Ve ben de mümkün olduğunca çalışan, üreten bir insan olmak istiyorum. Her şeyden önce çocuğuma bir örnek olarak. Ve ben yetiştirmek için gençlerin yanında olmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani demin çok güzel söylediniz. Hani bizim onlara ayak uydurmamız lazım. Bizim de onlardan çok öğreneceğimiz şeyler var. Bu iki taraflı bir etkileşim olmalı. Ama bu yollarda yürümüş, tecrübe edinmiş insanların o kültürü, tecrübeyi de gençlere zorlama değil, onlara katarak
vermesi, onlardan da yenilikleri alması gerekiyor. Böyle bir etkileşim olursa açıkçası çok güzel bir gelişim olur. O yüzden ben gençlerin yanında olmayı seviyorum. Onlarla birlikte yolculuğa devam etmek istiyorum. Yaşımız ilerlese de. Artık bu sağlıktı, hayat bizi nereye götürecek bilmiyorum ama daha çok öyle bir... Yapacak işimiz var. Evet, niyetim yok. Peki eminim iş yerinde stresli anlar, sorunlu günler oluyordur. Bu stresi eve taşıyor muyuz yoksa bir taktiğiniz, bir sisteminiz var? İşten çıkışta şalteri kapatıyorum ve oğlumla vakit geçiriyorum. Evet, yani ben yapı olarak da sakin bir insanım açıkçası. Çok böyle kızan, döken ya da işte çok duygularımı dışarı vuran bir insan değilim. Özellikle evde buna ekstra dikkat ettim her zaman. Hani sonuçta ne olursa olsun anne babanın ruh hali, hani evde bunu yansıtmamak ya da bu sadece çocuk için de değil. Yani arkadaşınıza da sizin ruh halinizden siz sorumlusunuz. Bunu zorluğunu başkasına yansıtma kısmından hoşlanan bir insan değilim. O yüzden sonuç olarak evet, eve gittiğimde de aklıma takılabiliyor. Bazen hani ay şöyle yapsak böyle yapsak ya da yarın olsa da şunu halletsen, yani bunlar olabiliyor ama onu kendi içimde yaşamayı tercih ediyorum her zaman. Peki bir sihirli değneğe sahip olsanız Evet. bu sektörde neyi değiştirirdiniz? Vallahi ben bu sektörde herhalde biraz emek gücünün daha değerlenmesi, daha çok insanın emek tarafında yetişmesine dokunmak isterdim. Çünkü ürünler gelişiyor, ihtiyaçlar artıyor, talep artıyor. Ama hizmet sektörü zor tarafı. Yani bizim ürünümüz böyle al tak çalıştır bir ürün değil. Ciddi emek var. Bir servisin gelmesi, orada minimum 2 kişinin 1 saat, 1,5 saat iç üniteyi taktı, dış üniteyi taktı, vakumunu yaptı, ölçümünü yaptı, bağlantısını yaptı, onu bunu derken ciddi olarak bedensel de yorulduğu bir hizmet alıyoruz biz klima taktırırken. Bu yüzden buranın birazcık daha kıymet görür hale gelmesini isterim açıkçası. Ki burada daha çok insan yetişsin, Evet. daha mutlu çalışsın. Biz ürünlerimizi daha çok insana daha kısa zamanlarda ulaştırabilelim. Ve çok da güzel bir meslek bence. Gençlerimiz de bu mesleği severek sürdürebilsin. Bir akşam yemeğe çıkacak olsanız sektörden götüreceğiniz 3 kişi kim olurdu? Nereye giderdiniz? Ne yerdiniz? Çok zor bir soru oldu. Vallahi şimdi sektörden benim tanıdığım o kadar kıymetli büyüklerim var ki onları saymamak olmaz. Kendi kıymetli yöneticilerim, yönetim kurulum var. Onları saymamak olmaz. O yüzden ben bu soruya pas geçmek Tamam. Peki. Şimdi zor bir soru var ama sizin soruya cevabınızı çok merak ediyorum. Evet. Şimdi uzun yıllardır önemli markalarla, önemli firmalarda görev yaptınız. Bunların bir kısmı artık aramızda değil. Maalesef. Maalesef. Bunlar hangi doğruları yapamadılar? Hangi yanlışları yaptılar sizce? Düşündüğüm zaman bazı noktalarda bazı girişimler erken yapıldı diye düşünüyorum. Bazı firmalar için. En azından mesela ben çok, tabii ki o zaman gençlik ve çok içeriğini, finansal tarafını bilme şansım yok ama TEBA'nın yaptığı pek çok yenilik o dönem için bence çok erken yeniliklerdi. Çok güzel vizyon vardı. Çok güzel yatırımlar yapıldı. Hazır mutfağa yatırım yapıldı. İşte AVM'lerde, mağazalarda tabletten insanlar sipariş verecek projeye başlatmıştı TEBA. Ama bence o dönem için çok erkendi Türkiye şartlarında ve finansal koşullarda. Bazı firmalara da baktığım zaman maalesef tam tersi vizyon Hiçbir şey yapmadılar. Evet, yani o kendini geliştirmemek, ne çalışanına ne iş ortağına yatırım yapmamak, bu işi tamamen al sat ve özellikle işte ben ondan bundan çek toplayayım, bir ithalat yaparım düşünceleriyle bir taraftan da vizyon eksikliği ve maalesef bu işi biraz hafife almak olduğunu düşünüyorum. Bu iş ortağınızla kol kola girmeden, onun sorumluluğunu almadan, çalışanınıza yatırım yapmadan, sattığınız ürüne yatırım yapmadan
sürdürülebilir Değil. olması mümkün değil. Alıp satmaksa alıp satılabilecek o kadar çok ürün var ki daha kolayı var. Yani klima onlardan biri değil bence. Peki bir firmanın büyüklüğü sizce neyle ölçülmeli? Cirosal büyüklük mü, karlılık büyüklüğü mü, insan kaynağı büyüklüğü veya teknolojik altyapısı mı? Sizin için hangisi büyüklüğü ifade ediyor? Yani kişisel olarak ben aslında bunları çok ayırtmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani büyüklüğünden ziyade kuvveti belki hepsinin bir arada olması. Büyüklük evet ilk bakılan şey cirodur ki doğrudur bence. Hani ciro önemli bir kriterdir. Ciro birazcık sizin ne kadar çok noktaya eriştiğinizi de gösterir aslında. O anlamda erişim bence önemli. Ama diğer yapın taraftan eğer siz karlılığınızı sürdüremiyorsanız zaten cironun hiçbir anlamı yok. Karlılık olmadığı anda yatırım yapamazsınız, teknolojiyi geliştiremezsiniz, altyapınız olmaz. O yüzden ciro anlık bir gösterge olabilir evet. Ama karlılık yatırımı getirdiği için bence reel bilgidir aslında. Reel bilgidir diye düşünüyorum. Peki müşteri toplantısı olabilir veya bir tedarikçi toplantısı olabilir. Bu tarz toplantılarda hoşunuza gitmeyen bir davranış türü var mı? Genel olarak aslında çok şükür hiç böyle kötü bir anımız şeyimiz de olmadı ama son dakika iptalleri ya da gelmeme kısmını böyle aciliyet, sağlık, başka aile olmadığı takdirde ben çok tasvip etmem. Yani tabii ki sonuç olarak davetlinin takdiridir ama genel olarak benim en toplantıya geleceksin. Yani eve geleceğim diye geri döndüyseniz, bunu daha önceden de iptal ettiyseniz tabii ki olabilir. Ama yani toplantı gününde bunu insanlara iletmek bence biraz oradaki emeğe saygısızlık oluyor. Çünkü biz de çok büyük organizasyonlar yapıyoruz. Diğer bakıyorum pek çok sektörde yapılıyor. Bizim sektörümüzde de yapılıyor. Ciddi anlamda emek veriliyor. Siz o bir kişi ben ne olacak ki gitmesem beni fark etmezler diye düşünüyor olabilirsiniz ama fark ediyorum. Fark ediliyor. Evet. Organizasyon dediniz. Ben sizin TLC'de görev yaptığınız süreçte 2 farklı organizasyona katıldım diye hatırlıyorum. İkisinde de akılda imza bıraktınız. Yani akılda kalıcı aksiyonlar var. Bir tanesi son Sodex fuarı katılımında mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum? Bizim lansmanımızdır diye tahmin ediyorum. Çok güzel bir gösteri vardı. Böyle havada böyle lazerle gri yazısı. Kaç yılında hatırlıyorum. Ben unutmuyorum onu. 2016'nın Mayıs ayıydı. Mayıs'ta yapıldı Sodex'te. Evet, Mayıs ayındaydı. O zaman bizim ilk lansmanımız işte Gri ile hem Sodex'te yer almıştık hem böyle bir sektör lansmanı yapmıştık. Orada evet öyle bir gri ve TLC logosunu lazerle yapan bir arkadaşımız vardı. Güzeldi. Evet. Bu fikirler daha herhalde vardır bir sürü fikir. Var. Ama tabii uygulamak kolay değildir ama. Valla açıkçası biz şu an daha da aktif olarak hazırlanıyoruz. 2025'i de çok aktif olarak geçirdik açıkçası. Hem Nisan ayında demin de bahsettiğim gibi o satış sonrası firmalarımızda çalışan arkadaşlarımıza yani sahiplerine değil orada bizzat görevli olan çalışan ustalarımıza, genç arkadaşlarımıza Antalya'da çok büyük bir organizasyon yaptık. Onlarla bir araya geldik. 2 gece boyunca. Öyle çok büyük bir organizasyonla sezona girdik. Hem onlara da moral oldu hem bize de çok iyi geldi onlarla. Ondan sonra reklam kampanyalarımız başladı zaten yaz dönemi. PR aktivitelerimiz sürekli devam ediyor. Şimdi yine kış döneminde bir kampanyamız var. 2026 için çok daha güzel hayallerimiz var. Sağ olsun yönetim kurulumuzda vizyonuyla bizi destekliyor. Çünkü bu imkanları da bu büyüklükle de alakalı değil. Her yönetim destekleyemeyebilir. Bizim en baştan beri hem en büyük gücümüz o oldu. Biz hep beraber iyi bir takımız bu anlamda. O yüzden de böyle zihni sinir fikirleri çok üretmeyi seviyoruz. Peki özel bir soru olacak. Klimacılar yazın tatil yapabilir mi? Klimacılar yazın tatil yapar ama Rahat. çok fayda görmez. Çok fayda görmez. Yani ben şeyi hatırlıyorum. TEBA'dan sonra başladığım firmada pazarlama müdürü olarak görev yaptığımda yazın
tabii tatile gidiyorduk yani Ağustos'ta. Çünkü sonuçta her insan gibi bizim de Aile, bir deniz çocuklar, görmeye okulda. ihtiyaç var. Gittiğim yerde o zaman gazeteye reklam vermek tabii ki dönemin en önemli şeyiydi. Bölge yayınlarına da çıkardık, işte Ege Eki, Akdeniz Eki. O ekler de maalesef baskısı çok kötü olur. Ben sabah kalkarım, reklam çıkacak. Ondan sonra otelleri de gelmez, çıkarım. Sayfayı da gazeteye ararım. Bayi arası. Evet, bayi eki alırım. Bakarım işte bayi isimleri doğru çıkıyor. O zaman bayi isimlerini yazardık. İsim, telefon, isim, telefon. Tabii bakarım doğru çıkmış mı? Hata var mı? Yok mu? Çünkü sonra tekrar 2 gün sonra çıkacak o. O yüzden yani isteyen çıkabilir. Çıkabilir. Peki üniversite sonrası kişisel gelişime çok önem verdiniz ama sorumuz şöyle bir soru. Yaşayarak öğrenmeyi mi tercih edersiniz yoksa teorik bilgiyi aldıktan sonra deneyimlemeyi mi? Ben temkinli bir insan olarak önce teoriyi öğrenmeyi, sonra pratiğe geçmeyi daha tercih ediyorum. Yani sürprizleri çok sevmem. Böyle bir bir de kendimi çok yetkin hissetmeden bir şeyin içinde olmayı sevmem. Evet, o yüzden teorik derste her zaman varım. Varsınız. Evet. Peki Filiz Hanım, hayatınız bir film olsa sizi kimin oynamasını istersiniz? Beğendiğiniz, takip ettiğiniz. Farah Abdullah neydi? Güzel soru. Zeynep Farah Abdullah mıydı? Çok benziyorsunuz. Herkesi zaten şimdi kim oynasın deyince evet onu isterdim. Peki şimdi tercih sorularımız var. Evet. Marka mı, fiyat mı? Bunu zaten sormak biraz abes oldu ama lütfen. cevabı Marka. Marka. Bağınız Tekirdağlı mı demiştiniz? Tekirdağ, var Şarköy. mı oralarda kimseler? Görüşüyor Var musunuz? tabii akrabalarımız var. Tekirdağ mı İstanbul mu o zaman? İstanbul. Neden? Ben hani tamam şeyi seviyorum tabii ki, hem memleketimizi seviyoruz hem böyle bir sayfiye İstanbul'dan uzaklaşma fikri hani hepimizde var ama ben İstanbul'u seviyorum. Yani İstanbul'dan uzaklaşmak gibi bir şeyim yok, öyle hayalim. Yeni müşteri mi, eski müşteri mi? Eski müşterinin de oransal yeri da baş. cevap verebilirsiniz. %50, %50 veya %40, O zaman %60. %40 eski müşteri, %60 yeni müşteri diyeyim. Eski müşterimizin o devamlılığını sağlamak ve iletişim çok kıymetli. Ama yeni müşteri her zaman sizin için bir challenge yaratıyor. Yani hep kendinizi zorladığınız nokta. Eksiklerinizi görüyorsunuz Evet, belki o de. yüzden yeni müşterinin öğreticiliği daha yüksek tabii. Ofisten yönetmek mi, sahada olmak mı? Şimdi bizim işimiz açıkçası birazcık daha ofis ağırlıklı şu an. Ama sahada olmadan olmuyor. Ona da 60'a 40 diyeyim. Yani 60 ofis benim en azından pozisyonum için, 40'ı da saha. Satış günü mü, tahsilat günü mü? Vallahi şimdi benim için satış ne olursa olsun biz pazarlama olarak satış kol kola. Finans düşünsün diyorum tahsilat tarafını. Yani biz çalışalım, satışla beraber müşterimize verelim. Sonra finans artık tahsilatı yapsın. Hızlı karar mı, detaylı analiz mi? Detaylı analiz. Sabırlıyız. Evet. Teklif ver, bekleme. Arada dürt baskı yap, ne oldu bizim teklif diye sormak mı? Dürt. Dürt. Risk almak mı, temkinli gitmek mi? Temkinli demiştiniz ama evet, hiç temkinli risk falan... ama riskleri de almak lazım. Hani sürekli temkin değil. Temkinli risk diyorum ben ona. Yani temkinli risk alınabilir. Çünkü risk almak bence hiçbir şey düşünmeden bir şeye atlamak olmamalı. Nelerle karşılaşacağını bilerek de o riski alabilirsin. Ben düşünülerek alınmış riskleri tercih ediyorum. Ciro mu, karlılık mı? Karlılık. Fuara katılmak mı, birebir müşteri ziyareti mi? Siz fuarlara katıldınız yıllarca. Evet, katıldık, hatta sohbet ettik sizle. Yani şimdi birebir bence artık birazcık daha kıymetli. Çünkü açıkçası fuarlar eskisi gibi değil şu an. Yani bizim zamanımızda sektöre başladığımız zamanki fuar ilişkisi ya da o zamanki teknolojinin verdiği belki orada kurulan ilişkiler çok farklıydı. Daha uzun ömürlüydü, daha sıcaktı ve insanların bir araya gelmesi için bir noktaydı fuarlar. Ama şu an ben aynı hissiyatı alamıyorum fuarlardan. Öbür taraftan da baktığınız zaman müşteriler de artık birazcık kendiyle
ilgilenilmesini istiyor. Kendine özel çözüm istiyor belki. Kendine vakit ayrılmasını, Daha dinlenmek müşteri odaklı. istiyor. Evet. O yüzden sanki şu anki ihtiyaçlar birazcık daha birebir müşteri odaklılık yönünde. Excel mi CRM mi? Excel. Excel. Bunu şimdi bizim genç arkadaşlar duymasın. Biz tabii bu senenin başında değiştirdik CRM'i. Ben hala bazen diyorum şunu nereden yapıyorduk bana bir söyleyin falan. Biraz mesela bu sene ilk defa bir tık kendime o anlamda daha yaşlanmış demeyeyim de daha zor adapte oluyor buldum açıkçası. Bunu hızlıca kapatmak için çalışıyorum. Ama Excel bizim ilk göz ağrımız gibi bir şey. Öyle. Ya ben CRM'i beğeniyorum. Çok da inanıyorum. Evet. Da kendi kendime yaptığım bir videoda da şey demiştim. Yani insanlar Excel kullanmayı bilmiyorlar. Kullanmasınlar. Çay mı kahve mi? Kahve. Bir gün içerisinde 10 kısa toplantı mı, bir uzun toplantı mı? 10 kısa toplantı. 10 kısa toplantı. Evet. WhatsApp mı, e-posta mı? E-posta. 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 Peki emoji kullanıyoruzdur herhalde. Kullanıyor, evet. En çok kullandığınız emoji? Gözlerinden ağlayan gülme işareti yani en çok. Müşteri kaybı mı, kar kaybı mı? Kâr. Tabii. Tiyatro mu, sinema mı? Vakit buluyor musunuz bilmiyorum. Şimdi bir dönem sinemanın çok yükseldiği dönem tabii hepimiz sinemacı olduk ama şu an mesela ben tiyatroyu daha çok seviyorum. Çok vakit olmuyor ama yine de yılda belli zamanlarda tiyatro. Gidiyorsunuz. Usta çalışan mı, genç yetenek mi? İkisi ayrılmaz benim için. Yaz tatili mi, kış tatili mi? Ben yine de yaz tatili. Her şeyi bilmek mi, her şeyi sorabilmek mi? Her şeyi sorabilmek. Her şeyi bilmek. Meraklı mıyız? Ben öğrenmeyi sevdiğim için yani herkese sormayı severim. Her şeyi bilmenin mümkünatının Yok. olmadığı aşikar. O yüzden hani sorabilmek sorabilmek. daha iyi. Peki son sorumuz Filiz Hanım. Şu anda benim yerimde siz oturuyor olsanız kendinize hangi soruyu sorardınız ve cevabı ne olurdu? 1,5 saatte belki konuşuyoruz. Şu soruyu da sorsaydınız keşke dediğiniz bir soru var mı? Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Gerçekten zaten uzun yıllardır tanışıyoruz. Bu sektör içinde sizin gibi pek çok kıymetli insanla bir arada olmak fırsatı bulduğum için, bu sektörde başlayıp devam edebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum. Teşekkür ediyorum. Vallahi her şeyi de sordunuz. Teşekkür ederim. Öyle bir şey değil ama şeyi sorabiliriz. Bu kadar genç kalmak için bir formülünüz var. Evet. Şimdi o önemli. Şimdi kadın mühendisler, kadın çalışanlar tabii ki erkeklere göre daha bakımlı. Onu ben geç yaşta anladım açıkçası. Çünkü Estağfurullah, yıllarca kendimize bakmadık. Hem anne olmak hem profesyonel olarak önemli pozisyonlarda görev yapmak ve mühendis olarak, kadın mühendis olarak sektörde başarıyı aslında nasıl elde ettiniz? Ben başarı tek başına oluşan bir unsur diye düşünmüyorum. Ben şanslı bir insandım. Sektörde hep beni yetiştirmeye gönüllü yöneticilerimle, beni destekleyen yöneticilerimle çalıştım. Ben çalıştım. Onlardan öğrendim, onlar takdir etti ve beraber açıkçası bu adımları attık. TLC sürecim için de aynı şey geçerli. O yüzden başarı bence iyi bir takım olmak, bir takımın parçası olmak öncelikle. Çalıştığınız ortamı sevmek, inanmak ve emek vermek. Sevdiğiniz işi yaptığınız zaman hani çok fazla da böyle yıllar nasıl geçiyor anlamıyorsunuz. Yıpranma her zaman var. Yani olmazsa olmaz zaten. Yıpranmadan hayat geçmiyor maalesef. Bir şey emek veriyorsanız mutlaka ki bir yıpranma var. Ama gönüllülük olduktan sonra o çok daha yüzünüze yansıyor bence. O yüzden de inşallah herkes sevdiği meslekte mutlu, güzel ve onu destekleyen insanlarla bir süreç yaşar diye diliyorum bütün gençlerimize. Peki, çok teşekkür ederiz Filiz Hanım. Ben teşekkür ederim. Vakit Sağ olun. ayırdınız, sorularımızı cevapladınız. Çok güzel bir sohbet oldu. Benim için de öyle oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Hıvak Play'in bugünkü konuğu TRC Klima Genel Müdür Yardımcısı Filiz Doğan oldu. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.